Herkese merhaba vahşi vatanın iyi insanları. En son çatışma noktası etkinliğinden bir tane nal buldum arkadaşlar. Son olarak bir üzengi kalmıştı. Onda da oyun 7 liralık bir teklif yaptı. Hiç uğraşmamak için teklifi kabul ettim ve aldım. Ve ahırımız tamamlandı arkadaşlar. Şöyle ilk adımız Ivy. Şöyle Ivy'nin adını değiştirelim. İlk atımız kirli. Hoş geldin, sefa ile geldin kirli. Şöyle yemliğe bakalım. Hadi bu da bizden olsun ki. Şöyle atımıza atlayalım. Ve eski yol etkinliğine gidelim arkadaşlar. Eski yol etkinliğini de tamamlarsak evcil hayvan evini de tamamlayabiliyoruz. Eski yol etkinliğine geldik. Bize 3 bronz silah parçası ve bir tane kızarmış balık veriyor arkadaşlar. Eski yol etkinliği orta seviyede 1, zor seviyede ise 2 balık hediye ediyor arkadaşlar. Şöyle bir tane kurt var. Onu yanımıza alalım. Her zamanki gibi eski yol etkinliğinde yolu temizleyelim. Yine çivili sopayla geldim. Çünkü çivili sopa bu seviyede 40 seviyede yeterli oluyor. Şöyle hayvanımız zaten öldürüyor. Bir diğer kurdu da alalım yanımıza. Şöyle görülmeden buna 2x hasar vererek hop saldırın kurtlar. Yine aynı şekilde buna da aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 238 canı gidiyor. Bu şekilde hasar verdiğimiz zaman. Normal hasar verdiğimiz zaman 95 canı gidiyor. Hızlı bir şekilde eski yol etkinliğimizi tamamlayalım. Evcil hayvan kasesini aldıktan sonra evcil hayvan evimiz de tamamlanmış olacak. Daha sonrasında doğa bilimcileri kampı görevleriyle devam edeceğiz. Muhtemelen bizden ilk önce yem tezgahını yapmamızı isteyecek. Yem tezgahını da yaptıktan sonra ilk yemimizi yapacağız. Yemle beraber evcil hayvanları yakalamaya başlayacağız. Zaten ilk yem bir gün sonra olacak. Birinci kademe yem çünkü biraz geç oluyor yemler. İlk yemi yaptıktan sonra evcil hayvan nasıl yakalanır, nasıl çiftliğe getirilir, çiftlikteki alışma sürecinden sonra evcil hayvanla beraber savaşma, evcil hayvan max seviyeye geldikten sonra doğa bilimcileri kampına teslim etmeye göstereceğim arkadaşlar. Doğa bilimcileri kampına teslim ettikten sonra da puan alacağız. İlk seviye hayvanlardan 4 tane götürürsek birinci kademe yem açılacak. Bu da demektir ki 5 günümüz var. Yani her yem bir gün oluştur, ya bir günde olduğu için bu görevi yapabilmek için en az 5 günümüz var. Şöyle bu kırılmadan değiştirelim. Dediğim gibi arkadaşlar şu an orta seviye oynadığımız için hem önden hem arkadan ya da aynı bölgeden ikişer tane haydut çıkabilir. Engele geldik. Engele geldikten sonra dediğim gibi buradan mağaradan haydutlar çıkmaya başlayacak.
hemen arabaya doğru gidiyordu. İlk burası biz yaptığımız için engellemiş olduk. Engeli kaldırdıktan sonra yine tekrar bir haydut gelecek. Böyle arada arkayı da kontrol ederek giderseniz ne olur ne olmaz. Böyle engele geldik. En yakın mağara üstteki mağara. Üstten de gelebilir. Alttan da gelebilir. Orta seviye olduğumuz için. Burayı da tamamladık. Ve son haydutumuzda çıkar mı? Çıkmadı. Çok kolay bir şekilde eski yol etkinliğimizi tamamladık. Şöyle balığımızı ve şöyle kömürlerimizi alalım. Eski yol etkinliğini 5 kez tamamladığımız için az önce bir tane rozet aldık. Eski yol etkinliği rozeti. Şöyle 3 tane bundan mı? Yani 15-20 tane kumaştan yapılan kumaş topu almakla tabii ki de dediğim gibi ham maddeler, işlenmiş maddeler tercih etmek her zaman daha avantajlı. Şöyle şöyle arkadaşlar, artık atımız olduğu için sağda köşede çanta var. Çantanın üst kısmında at işareti var. Ata tıkladığımız zaman atın 4 tane bölmesi var arkadaşlar. Buradaki kaynaklarımızı atın bölmesine koyuyoruz. Tekrar aynı konuma giriyoruz. Kalan kaynakları ekstra olarak 4 bölme daha olduğu için attığımızda artık ekstra kaynak daha alabiliyoruz. Şöyle evcil hayvan kasemizi alalım. Evcil hayvan kasemizin yanında bir tane de gliserol aldık. Şöyle alabileceğimiz şöyle tercih etmek tamamıyla arkadaşlar. Tercih sizin tercihiniz. Mesela ikinci kademe bunları alalım. Eski yol etkinliğimizi tamamladık. Şimdi gidelim. Evcil hayvan evimizi de tamamlayalım arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün oldu. Ahırımız tamamlandı. Evcil hayvan evimizi tamamlıyoruz. Yani artık herhangi bir konuma giderken burada bin seçeneği ve koş seçeneği ve yürü seçeneği 3 seçeneğimiz var artık. Herhangi bir konuma giderken atımızla beraber gidebiliyoruz. Gidelim. Şöyle evcil hayvan evimizi de tümünü koyarak tamamlıyoruz. Şu an için buraya yemek koymaya gerek yok arkadaşlar. Evcil hayvan evinde hayvan olduğu zaman buraya yem koyarsanız, yani şu an şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane koyduk mesela. 60 topluk doldurdu. Şöyle herhangi bir hayvanımız yok zaten. Yükseltmek istersek arkadaşlar, şu an 2 kapasiteli bir evcil hayvan evimiz var. Yükseltmek istersek burada bizden 3. kademe ürünlerle beraber 10 tane evcil hayvan kasesi istiyor. Eğer bunu yükseltirsek evcil hayvanlarımızın çiftleşme bölümü açılacak. 2. seviye yükseltmemiz gerektiğini zaten kendisi söylüyor. E, Şöyle çiftlik savunması için size önermiş olduğum şeylerden bir tanesi de arkadaşlar. Mesela evcil hayvan evimizin şöyle göstereceğim.
kum torbalarını bu tarafa taşıyacağım. Ya kum torbalarının çok bir engelleme durumu yok arkadaşlar. Çok çabuk kırılabiliyor yani haydutlar tarafından. Şöyle dediğim gibi projeleri tamamladığınız zaman projelerin doğal duvarları var mesela şu an çiftlik tarafında görmüş olduğunuz. Şu an haydutlar buradan geçemiyor mesela arkadaşlar. Şuradan geçemeyecek mesela. İçeriye girebilirler. Buradan buradaki duvarı yıkabilirler. Duvarı yıkabilirler ama burada doğal set olduğu için buradan içeriye geçemeyecekler. Aynı şekilde şöyle buradaki kum torbalarını da alacağım. Şimdilik burada kalsınlar. Daha sonra onları dizayn ederiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Eğer ahırı da mesela bu kısmı böyle kapatırsak ya da ters çevir. İsterseniz bu tarafa ahırı koyun. Diğer tarafa evcil hayvan evinizi koyun. Ya da bu şekilde burayı direkt kapatın. Bu şekilde doğal setler oluşturarak depolama alanlarınızın etrafına mesela ilerleyen süreçte tavuk kümesinde buraya koyabilirsiniz. İnek ahırını diğer tarafa kapatabilirsiniz. Bu şekilde bütün depolama alanınızın etrafı doğal bir setle kapatılacağı için çiftlik baskınlarında çok fazla zorlanmadan haydutlar zaten sadece bu bölgelere saldıracak depolama alanlarına çok rahat bir şekilde haydutları öldürebilirsiniz. Şuradan direkt çıkışta atımızı da zaten almış oluyoruz. Şöyle direkt. Toplamış olduğumuz ürünleri yerleştirelim. Şöyle var. Atımız için enerjimiz de var. Burası da hayvanlarımız için öncesinde biriktirmiş olduğumuz etlerimiz. Şöyle görevleri göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ahırımızı kurduğumuz için artık kullanabileceğimiz bir rozetimiz var. Atmalı. Uğur getirsin inşallah arkadaşlar. Şöyle de vagonu tamamladığımız için bize verilen 5 eski yol etkinliği tamamladığımız için bir koruma rozeti yani. Etkinlik rozeti şöyle hikaye bölümünde bizden evcil hayvan evimizi kurmamızı istemişti birinci bölümde. Onu tamamıyla tamamladık arkadaşlar. Yeni bir arkadaş dediğim gibi evcil hayvan evimizi kurduk. Şimdi yem tezgahını yapmamızı istiyor bizden. Şöyle hemen atölyelerde bölümünü açıyoruz. Bizden bu bronz bağlantı elemanları istiyor. 5 tane. Bizde 3 tane var. Hemen bronz bağlantı elemanlarımızı yapalım. Bronz bağlantı elemanları olurken diğer kaynaklarımızı kontrol edelim. Şimdi bizden yem yapmamızı isteyecek. Yem için de bizden cilt, deri yani birinci kademe deri isteyecek. Elimizde birinci kademe deri şu an bir tane var. Umarım o bir taneyle yemi yapabiliriz. Yoksa kaynak toplayıp daha sonrasında yemimizi de kuracağız. Şöyle sana şöyle silah harcamayalım. Şöyle ilk seviyelerde bu tavşanlardan cilt
deri çıkıyordu arkadaşlar. İlerleyen süreçte sadece bunlar çiftliğimizde dolaşmaya başlayacak ve hiçbir şey çıkmayacak. Yani daha sonrasında ben bunları öldürüyorum niye bir şey çıkmıyor dersen işte bu yüzden. İlk seviyelerde biz hayvanları tanıyalım, bunlardan elde edebileceğimiz kaynaklar göstermek için bize deri veriyordu. Artık şimdi vermiyor mesela. Şöyle günlük görevlerimizde kanyon sınavları 3. dalgayı bitir diye bir görev var arkadaşlar buradan. Bu bir. Şöyle yan görevlerde ikinci bölümde, ikinci hikaye bölümünde kanyon sınavlarına git diye bir görevimiz var. Bu iki. Bir de şöyle kanyon sınavları efsanesi adı altında Norris'ten aldığımız üçüncü bir görevimiz var. Yani diyor ki kanyon sınavları görevini al ve kanyona git. 3 görevi birden tamamla. Yani kanyon sınavlarına gideceğiz bugün. Muhtemelen ilerleyen saatlerde de kanyon sınavlarına gittikten sonra videosunu eklerim. Açıklamalı bir şekilde hangi dalgalarda hangi silahlar kullanılabilir. Hangi dalgalarda yani belli seviye geçtikten sonra hangi dalgalarda ne tür haydutlar, ruhlar geliyor ve saldırıyor. Bunları konuşacağız. Hatta şöyle evcil hayvan evimizi hatta kurduktan sonra biz o sırada kanyon sınavları için hazırlığımızı yapalım. Şöyle kanyon sınavlarına nasıl gideceğiz? Öncelikle kanyon sınavlarına tam setlerle gitmek istiyorum. Şöyle ayakkabımız tamam. Şöyle ödüllerden gelen bir ayakkabımız var. İkincisi, üçüncü seviye olan. Şöyle yine ceketimiz. Sanırım şapkamız yok. Onları bir şekilde ayarlarız. Şurada önceden ayarlamış olduğum bir takım set olması lazım. Şöyle bir takım seti üstüne giyeceğim. Son olarak ise ayı kürkü setini burada kullanayım. Bu ve bu şapka arkadaşlar. Şöyle tam bir set olsun. Şöyle 3 set. Şöyle silahlarımız. İlk başta aldığımız çanta birkaç kez 2 kez öldüm arkadaşlar. 2 kez öldükten sonra bu çanta şöyle göstereyim. Birçok bölmesi kullanılmayacak duruma geldi. Bunu eğer 10 tane balık olursa bunu tamir ettirebiliriz. Ya da istersek yeni bir silah yaparız kendimize. Şöyle kargıyı şöyle önce depomuza bakalım. Kullanabileceğimiz silahlar kesinlikle çivili sopa. Şöyle hasarlara bakalım. Bir tane karga alalım en azından. Düşük seviye dalgalar için bir tane sopa, gerçi gerek yok zaten elimizde. 2 tane çivili sopa olacak. Şöyle paletyalarım var. Paletyalarımdan alacağım 2 tane. Şöyle bir tabancamız var. Bosslar için ayırdığım bir tane tüfeğimiz var. Sanırım bu kadar teferruat yeterli olacaktır. Çivili sopamızın birini bırakalım. Çünkü şifa almamız gerekiyor ki yanımıza oralarda yaban ellerde ölmeyelim. Şöyle şurayı tamamlayayım. Şu 240'lık aslında yeter ama ben yine de ne olur ne olmaz diye bundan alacağım. Şöyle yemeklerimiz var arkadaşlar. Yemeklerimizden
Yemekleri yiyip gideceğiz yani görevleri yapmak için. Şöyle bütün çevreyi dolaştık. Posta kutusunda video izleyerek demiştim yani şurada en avantajlı bölümde buradaki videoları izlerseniz size buradaki ödüllerden bir tanesi gelebilir demiştim. Bana şuradan bir tane kahve soslu madalyon biftek 5. kademe bir yemek geldi. Bu yemeği yedim. Bu yemeği yedikten sonra zaten kalıcı gücünü elde ettim. Daha sonrasında tekrar izlediğimde bir daha geldi. Şimdi bunu da alacağım. Yani kanyon denemelerine giderken bu yemeği de kullanacağım. Bu yemeğin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Maksimum 300 artı sağlık ekleyecek bana. Şuradan fırında tavuktan artı 15 hasarımız olacak. Şöyle tavuk yiyeceğiz. Bir tane biftek yiyeceğiz. İçecek olarak da artı 40 sağlık veren kaktüs içeceğimizi kullanacağız. Daha sonrasında da kanyon denemelerine gideceğiz. Şöyle bağlantı elemanlarımız tamamlanmıştır. Evet. Yem tezgahını da şöyle baş köşeye bırakalım. Evet, yem tezgahını yaptık. Bizden yem yapmamızı istiyor arkadaşlar. Bir tane de yem yapalım. İlk tavuklar gitti. Mesela tavukları harcamıştım ben. Tavuk kızarmış tavuk yaptırmıştım. Bizden bir tane yaban kedisi. Ben başakları seçmiştim arkadaşlar ilk başlangıç için. Bizden 2 tane beyaz et bulmamız. Bunlar da hindilerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Her bölgede en azından birer ikişer tane çıkıyor. Bir tane hindi buluruz dönüşte kanyonlardan dönerken yem yaparız. Yem yaptıktan sonra evcil hayvan evimiz zaten yem yaptıktan sonra bir gün sonra yakalayabileceğiz. Çünkü yem süresi bir gün. Birinci kademe yem süresi bir gün. Daha sonrasında da evcil hayvan eviyle beraber doğa bilimcileri kampı görevlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şöyle kirli Ivy'nin yanından. Şimdilik çok bir haydut saldırısı zaten çok zorlayıcı değil arkadaşlar. Şöyle bir tık geriye alacağım. Rahat olması için. Evcil hayvan evimizi kurduk. Yem tezgahımızı kurduk. Ahırımız tamamlandı. Nazar değmesin. Güzel, harika bir şekilde gidiyoruz. Tabii ki de daha iyileri sizin olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Tabii ki de bir sonraki video kanyon sınavları videosu olacak. Şimdiden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.